Tasarım dünyasından herkese merhabalar diliyorum. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Sibel. Bugün sizlere kağıt pipetler baştan sona kadar bütün aşamaları nasıl yapılır onu göstereceğim. Bu şekilde saman kağıtlara ihtiyacımız var. 2 milim şiş kullanıyorum. İsterseniz siz çöp şiş de kullanabilirsiniz. Eğer elinizde yoksa uç kısmını çıkartıyorum ve bu şekilde kullanıyorum. Bunun daha küçük olanları da mevcut. 1,5, 1,2 gibi. Yine onları da bulabilirseniz kullanabilirsiniz. Maket bıçağı ve şeffaf tutkala ihtiyacımız var. Tüm malzemelerimiz bu kadar şimdilik tabii ki. İlk öncelikle kağıdım çok büyük olduğu için bu saman kağıtları ambalaj satan tüm yerlerde bulabilirsiniz. Genelde özellikle pideciler bu saman kağıtları çok fazlasıyla kullanıyorlar. Yine internette de satışını bulabilirsiniz bu saman kağıtların. Gazete kağıtlarından da faydalanabilirsiniz. Eğer elinizde gazete kağıtları varsa yine onları da bu projede kullanabilirsiniz. İlk öncelikle kağıdım çok büyük olduğu için bunu parçalara ayırabilmek adına ikiye böldüm. Ve şimdi kağıdımı ne taraftan kesmem gerektiğine karar veriyorum. Bakın kağıdım çok güzel bir şekilde yırtılıyor. Ama dikine bölmeye çalıştığımda kağıdımın yana doğru kıvrıldığını görebilirsiniz. Kağıdımı keserken benim bu şekilde yanlamasına katlayarak kesim yapmam gerekiyor. Kağıdımı ikiye katladım. Cetvelle ölçtüğüm zaman kağıdı ikiye katladığımda yaklaşık 30 santim kadar kağıdımızın uzunluğu olmuş oldu. Ben bu 30 santimi 3 parçaya ayırarak kesme işlemini yapıyorum. Kağıdımı 10 santimetrelik parçalara da göz kararı bu şekilde ayırabiliyorum. Ama siz sıkıntı çekerseniz 10 santim olacak şekilde kağıtlarınızı bu şekilde parçalara ayırabilirsiniz. Hepsini parçalara ayırdım. Artık şimdi bu kağıt pipetlerimizi sarma işlemine sıra geldi. Ben bayağı bir üst üste kağıtları koyuyorum. Hatta 20-25 tane kadar hızlı bir şekilde yaptığım için üst üste koyup tek seferde hepsini de yapabiliyorum. Siz ilk başta 3-4 tane ile başlayabilirsiniz. Şeffaf tutkalımı uç kısımlarına çok az bir şekilde sürüyorum. Şişimi 20 santimlik olacak şekilde kağıdıma yatay olarak tutuyorum. Şekilde görüldüğü gibi. Ve elimle uç kısmından katlama işlemine başlıyorum. Katlama işlemini yaparken kesinlikle iki elimizi de kullanıyoruz. Sağ elimle yuvarlarken sol elimle de sabitliyorum. İsterseniz tamamını masanın üzerinde de gerçekleştirebilirsiniz. Ben sağ elimle çevirirken sol elimle de yine aynı şekilde ters tarafa doğru çevirerek bu sarma işlemini tamamlıyorum. Evet, tekrar yapalım. Şişimi kağıdın üzerine 20-25 santim açıyla şekilde görüldüğü gibi yerleştiriyorum. Her iki elimi de kullanarak kesinlikle sol elimle de bırakmıyorum. Her iki elimle de çeviriyorum. Sol elimle de sağ elimle de yine çevirme işlemini yapıyorum. Sağ elimle sağa doğru çeviriyorsam sol elimle de sola doğru çeviriyorum. Bu şekilde yaptığımızda kağıdımız daha sıkı bir şekle geliyor. Yoksa kağıdınız bol bir şekilde olacaktır. O da istediğimiz sonucu vermeyecektir. Tüm kağıtları bu şekilde sarmaya devam ediyorum. Çok kısa sürede bu sarma işlemi bitiyor. Tabi biraz ilk öncelikle elinizin alışması lazım. Birkaç denemeden sonra kesinlikle sizler de mükemmel pipetler yapacaksınız. Pipetlerimi hazırladım.
Sardığım kısımlar bakın daha sivri, diğer kısımlar daha düz bir şekilde sarılmış oldu. Artık kağıt pipetlerimizi boyamaya sıra geldi. Bunun için ben bir saksıdan yararlanabiliyorum. Siz isterseniz fırçayla da yine bu işlemi yapabilirsiniz. Su bazlı ahşap koruyucu verniğim var. Bunun birçok rengi var. Siz istediğiniz rengi kullanabilirsiniz ve suya ihtiyacım var. Böyle de bir kovamız var. Bu kovanın içerisine kağıt pipetlerimizi boyadıktan sonra hemen içerisine alıp daha sonrasında da düz bir zemine sermemiz lazım. İlk önce bir bardak su bazlı ahşap koruyucudan ekliyorum. Üzerine de 3-4 bardak kadar su ilave ediyorum. Ve güzelce karıştırıyorum. Yine dediğim gibi bu işlemi de bir bezin üzerinde fırça yardımıyla da boyayı pipetlere uygulayabilirsiniz. Bu şekilde daha kolay olduğu için ben bu yöntemi daha çok tercih ediyorum. Pipetlerimi suyun içerisinden aldım. Hafif biraz suyunu da silkeledikten sonra biraz önceki hazırlamış olduğum kovanın içerisine koyuyorum. Elimle de çok fazla sıkmamaya özen gösteriyorum çünkü birbirlerine yapışmalarını istemiyorum. Kovadan aldım. Düz bir zeminde pipetlerimi havalandırıyorum. Birbirlerine çünkü çok fazlasıyla yapışmaya müsaitler. Bunun olmasını istemiyorum. Bu yüzden ellerimle güzelce havalandırıyorum. Bakın gördüğünüz gibi hemen yapışmaya çok müsait. Birkaç dakika kadar bu şekilde havalandırıyorum. Daha sonra düz bir zemine sererek kurumasını bekliyorum. Bundan sonraki kısım artık pipetlerimizi esneklik kazanabilmesi için yaptığımız işlem. Bunun için taş vernik kullanıyorum ben. Siz diğer su bazlı verniklerden de kullanabilirsiniz. Ama o zaman birkaç kat yani kuruduktan sonra tekrar ve tekrar bu su bazlı diğer vernikleri kullanmanız gerekecektir. Taş vernik gibi çünkü sertleştirmiyor diğer vernikler. Bir bardak taş vernikten ve bir bardak da su ekleyerek karıştırıyorum. Hemen bir fırça yardımıyla elime azar azar pipetlerden alarak tüm yüzeye bu hazırlamış olduğum karışımı sürüyorum. En önemli aşama aslında burada pipetlerimizin bu elastikiyet kazandığı bu kısım. Pipetlerimiz kuruduktan sonra bu işlemi yapıyoruz. Dolayısıyla ne zaman çalışmayı yapmak istiyorsanız yani ne zaman sepet yapmak istiyorsanız o zaman bu işlemi uygulayabilirsiniz. Yani hemen pipetler kuruduktan sonra yapmak zorunda değilsiniz. Elimle bu şekilde iyice birbirine karışmasını sağlıyorum, havalandırıyorum. Çünkü yine burada da birbirlerine yapışma durumu söz konusu. Pipetlerimizi bu şekildeyken hemen sarma işlemine geçmiyoruz. Yani bir poşete ya da ben streçe sarıyorum genelde. Sarma işlemini hemen yapmıyoruz. Birazcık havalanmasını istiyorum ben pipetlerimin. Hatta bir 5-6 dakika düz bir yere sererek hafif bir kurumasını da sağlayabiliriz. Elimize yapışmaması lazım. Bir 5 dakika kadar bakın ben yere serdim. Hafif biraz kuruması lazım. Çok fazla tabii ki kurumasını istemiyorum. Çünkü bunları daha sonrasında biz saracağız. Bu esnekliklerini oluşturabilmesi için biraz bekletmemiz lazım. O suyun ve verniğin içine çekip pipetlerimizin elastikiyet kazanabilmesi için bu işlemi yapmamız lazım. İster poşete, isterseniz benim yaptığım gibi streçe sarabilirsiniz.
Sayarak da yapabilirsiniz. Ben 50 tane olacak şekilde kağıt pipetlerimi sardım. Siz yapacağınız çalışmada ne kadar kullanmak istiyorsanız ister 50'yi ister 100 bu şekilde paketler halinde hazırlayarak istediğiniz zaman kullanabilirsiniz. Pipetleriniz çok hızlı bir şekilde kuruyorlar. Uç kısımları kuruduktan sonra artık yapmak istediğiniz çalışmayı yapabilirsiniz. Yaklaşık bir yarım saatte 1 saat arası havanın sıcaklığına göre pipetleriniz hazır hale gelecektir. Pipetlerimiz bu şekilde hazır. İstediğiniz zaman projelerinizde kullanabilirsiniz. Tabii ki çok fazla uzun süre bekletmemeniz lazım. En fazla birkaç gün içerisinde bu pipetleri kullanmanızı tavsiye ediyorum. Bir sonraki videomda tekrar buluşmak dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.